Telefonunuzun ekranında hangi resim var ve buradaki resim burayı nasıl etkiliyor hiç merak ettiniz mi? Örneğin ekranınızda kendi resminiz mi var? Veya aile resminiz? Belki evcil hayvanınız veya güzel bir manzara, belki motivasyonel bir şeyler, en kötü varsayılan ekran resmi. Şimdi bir düşünün. Niye onu seçtiniz? Altındaki psikolojik etmen neydi? Örneğin ekranınızda kendi resminizin olması sizi narsist bir birey yapıyor olabilir mi? Şimdi bugün ekran resimlerimizi neye göre seçiyoruz? Bilimsel çalışmalar bu konuda ne söylüyor? 5-10 yıllık ekran resimlerimize bakarak kendimiz hakkında ne görebiliriz? Ve en önemlisi bir ekran resmini nasıl seçebiliriz? Gelin bu sorulara bir bakış atalım. Az önce evrim ağacına benzer bir giriş yapmaya çalıştım. Mesela Çağrı'nın telefonun ekranında böyle bir resim olduğunu biliyor muydunuz? Tabi bu video paylaşılalı çok oldu, değişmiş olabilir. Ya da Barış Özcan'ın ekran resmine bir bakalım. Amerika'nın 23. Başkanı Benjamin Harrison'ın 1891 yılındaki konuşmasından bir alıntı. Yani niye bu resimler seçilmiş? Öncelikle ben Hüseyin Pınar, uzman klinik psikolog ve bir psikolojik danışmanım. Bu kanalda psikoloji, hayat, bilim ve sanat konularında kendi perspektifimden sizlere hikayeler anlatıyorum. Şimdi ilk şuradan başlayalım. Biz neye göre ekran resimlerimizi seçiyoruz? Örneğin dışa dönük veya içe dönük olmanız seçtiğiniz ekran resimlerini etkileyebiliyor. Örneğin bir çalışmaya göre dışa dönük özelliklere sahip kişiler daha canlı ve dinamik görüntüler seçerken içe dönük bireyler ise daha sakinleştirici, soyut ve doğa temalı arka planlar seçtiği görülmüş. Ya da başka bir çalışmaya baktığımızda karmaşık ekran resimlerinin zihni yorduğu görülüyor. Bu sebeple aslında çoğu insan buradaki karmaşayı azaltmak adına bilinçli veya farkında olmadan daha minimalist ekran resimleri tercih ediyor. Tek bir çizgi, belki sade bir ton veya daha basit bir şey. Bu görseller hayatın yoğun akışında zihni sakinleştiren bir nefes alanı yarattığı için tesadüfen seçilmiyor aslında. Ya da başka bir çalışmada görüyoruz ki insanlar doğaya yakın hissetmek ve huzur arayışında oldukları için genellikle ekranlarına doğa resmi koyuyorlar. Ve hatta şehir resmi koyanların doğayla olan bağları zayıflayabiliyor. Şimdi bu konuda çok daha fazla çalışma var ama sanırım şunu anladık artık. Buradaki ekran resmi bizi cidden etkiliyor. Çünkü yapılan bir çalışma insanların ekran resimlerini rastgele değil, kimliklerini, ruh hallerini ve içsel ihtiyaçlarını yansıtan bilinçli bir seçim olarak kullandıklarını ortaya koymuş. Yani buraya koyduğunuz resimler aslında sizin birer parçanız. Bu dediğimi neden iPhone satın almak istiyoruz videomu izleyenler çok iyi anlayacaktır. O videoda telefonlarımızın artık kimliğimizin bir parçası olduğunu söylemiştim. Haliyle kimliğimizin bir parçası olan bu telefonlarımızın ekran resimlerine koyduğumuz resimlerle kişiliğimizi, ruh halimizi, değerlerimizi, içsel arzularımızı yansıtmak ve göstermek istiyoruz. Kendimize ve başkalarına. Varsayılan ekran resmini değiştirmemek bile bir anlam ifade edebilir. Belki tembellikten, belki sadeliği sevdiğinizden ya da size verilen bir düzen içerisinde güvenli alanda yaşama arzunuzdan. Ya da kendi resminizi koymanız yüksek özgüveninizi ve narsistik eğilimlerinizin olduğunu işaret edebilir. Ya da o fotoğrafın çok tatlı bir anısı vardır ve ona baktığınızda çok güzel hissediyorsunuzdur. Aile fotoğrafları bazıları için güçlü bağları temsil ederken bazıları için ise duygusal bağ eksikliğini gidermenin bir yolu olabilir. Doğa görüntüleri huzur arayışını temsil edebiliyorken şehir ya da soyut resimler bizlerin maceracı ve üretken yanını harekete geçiriyordur. Bir karakteri ya da ünlü birisini ekrana koyduğumuzda onu desteklediğimiz için veya ondan ilham aldığımız için olabilir veya onun özelliklerini içten içe arzuluyoruzdur. Ya da ekran resimlerinin nadiren değiştirenler garantici birey olma eğilimindedir. İstikrarı önemserler ve bildikleri şeye bağlı kalmayı tercih ediyorlardır denilebilir. Ya da minimalist görüntü seçenler için hayat zaten yeterince karmaşıktır. En azından ekranlarında küçük bir düzen alanı yaratmak istiyorlardır denilebilir. Bakın tüm bunların hepsi öznel şeyler. Hepsi kişiden kişiye göre değişebilir. Aynı görüntü bana huzur verirken sizin içinizi karartabilir. Ama artık şunda hemfikiriz. Buradaki görüntünün bizim için özel bir anlamı var. Ve farkında olalım veya olmayalım buradaki görüntü bizi acayip etkiliyor. Ve eğer bugüne kadar kullandığınız ekran resimlerinin bir arşivi varsa hepsini
önünüze koyup bir bakın derim. Mesela bunlar benim 10 yıllık ekran resimlerim. Liseden mezun oldum. Mezuna kalıp tekrar sınava hazırlanmayı seçiyorum. Biraz depresif ve karamsar bir haldeyim. Tabiri caizse yıkıldığım bir dönem. Peki niye bu resmi ekranıma koymuştum? O gözlerimdeki ışık ve biraz tebessüm edişim bana umut veriyordu. Ve başardım. İstediğim sıralama ve bölüm geldi. Fark ettiyseniz bu ekran resimlerime yansımış. Hayat o sıralar bana güzel. Ve sıra geldi utanarak göstereceğim ekran resimlerimi. Sosyal medyada bir ara bu tarz bir furya vardı. Ve ben de bunu yapmıştım. İşte birisi kilit ekranına, diğerinde ana ekrana koyuyorsunuz ve ekran kilidi açıldığında kapı açılıyor falan. Sıradaki 2017'deki duvar kağıdı. Bir Enis Kirazoğlu kadar olmasa da ben de bir Witcher hayranıyım. O dönemde kitap serisini bile bitirmiştim. Oyununu sanırım en az 3-4 defa bitirmişimdir. Bu ekran resminde üniversite yıllarımın son dönemlerine doğru artık Hüseyin Pınar'ın kendisine uygun gördüğü hayat değerlerini ekranına koyduğunu görüyoruz. Aslında bunlar tesadüf değil. Çünkü hayata bakışım ve karakterimde bazı şeyler artık oturmaya başlamış. 2020'de kullandığım ekran resimleri ise geleceğe dair belirsizlik, ruhsal bir yıkılış ve kafa karışıklığını temsil ediyor. Ki ne kadar bunalımlı bir süreçten geçtiğimi ekran resimlerinin sayısından ve karamsarlığından anlayabilirsiniz. 2021 yılında bazı şeyler artık çözümleniyor ve geleceğe karşı daha kararlı, emin, umutlu ve motivasyonlu giden bir Hüseyin Pınar var. Ve o dönemde özellikle dünyayı daha kavrayıcı ve evrende ne kadar küçük olduğumuzu, hayatın gelip geçiciliğini yansıtan ve hala kilit ekranımda olmasa bile ana ekranımda yer alan dünya fotoğrafını kullanmaya başladım. 2022'den itibaren kilit ekranımda ara ara bu üç resimden birisi oluyor. Yurt dışına taşınma, kariyer inşası, aile özlemi ve hasret duygusuyla ortaya çıkan hislerime karşılık ekranıma koyduğum resimler. Geriye dönüp baktığımda aslında bunların rastgele seçimler olmadığını görebiliyorum. İyi bir ruh halinde olduğum dönemdeki renk seçimlerine ve temalarına bakın. Kendimi tanıma ve hayata atılıştaki o yıkılışıma, dibe çöküşüme ve dağılmamı simgeleyen resimlere bir bakın. Sonrasında da dipten yükselişim ve şu an kullandığım ekran resimlerimin benim için nasıl bir anlam taşıdığını görün. Peki son kısma gelelim. Bir ekran resmini nasıl seçebiliriz? Şimdi videonun başından beri bu ekranın bizi nasıl etkilediğini anlatıyorum. Haliyle burayı akıllıca kullanmak lazım. İlk olarak ona bir anlam yükleyin. O ara neye ihtiyacınız varsa, size iyi gelebileceğini düşündüğünüz hangi ekran resmi olursa olsun fark etmez. Ona baktığınızda evet ya bu tam benlik diyebilmelisiniz. Duygularınıza hitap edebilmeli. 2. Arada bir ekran resminizi değiştirin. Nasıl bizler arada bir değişiyoruz, ruh halinize ve kişisel ihtiyacınıza göre ekran resminizi arada bir güncelleyin. Yenilikten zarar gelmez. O halde videonun başındaki soruya tekrar dönelim. Ekranınızda hangi resim var ve neden?